Birleşik Arap Emirlikleri'nden herkese selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bu videoda hep birlikte 7 emirliğin başkenti olan Abu Dhabi şehrini gezeceğiz. Sizlere Abu Dhabi'nin hikayesini anlatmak istiyorum. Bu şehir nasıl kuruldu? Kimler tarafından kuruldu? Nasıl bu kadar güçlü ve zengin bir hale geldi? Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Bir de Abu Dhabi sokaklarında gezeceğiz. Gezilip görülmesi gereken yerler neler? Bunlardan da birazcık bahsetmek istiyorum. Bir tık sıcak bir hava var ama üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Umarım keyifli bir video olur, güzel bir video olur. Hazır videonun başındayken bir beğeni atarsanız, yorum atarsanız algoritmaya sokmuş oluruz videoyu. YouTube bizden istiyor bunları dostlar. Ben de sizlere söylemekle mükellefim. Bunun dışında kanalıma abone olursanız çok da büyük destek olmuş olursunuz bana. Hazırsanız Abu Dhabi maceramız başlıyor. Gezimize Cornish'ten başlıyoruz arkadaşlar. Burası Abu Dhabi'nin sahil kısmı. Uzun bir yürüyüş yoluna sahip. Sol tarafımızda hemen şehir kalıyor. Abu Dhabi şehri kalıyor. Yüksek binaları görüyoruz. Yer yer böyle parklar var yürüyüş yolunun üzerinde. İnsanlar oturup soluklanıyorlar, dinleniyorlar, piknik yapıyorlar. Gördüğünüz üzere abilerimiz orada ağacın altında gölgede oturmuş sıcaktan korunuyorlar ve sohbet ediyorlar. Bir yanda şehir ve park manzarası, diğer yanda da sahil ve Basra Körfezi manzarası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim, önümüzde hemen abimiz sıcağın altında sahilde sporunu yapmayı da ihmal etmiyor. Birazcık erken çıkmamız sebebi de sahil dolu mu boş mu bunu görmek istedim açıkçası. Çünkü hava bayağı sıcak. Bu sıcakta insanlar çıkıp yüzüyor mu bunu görmek istedim. Yine yüzen neden var. Çok kalabalık olmasa da bir grup insan Basra Körfezi'nin tadını çıkarıyor. Burası Basra Körfezi'nin iç kısma doğru giren bir kolu. Hemen karşımızda bir ada var. Onun arka tarafı artık Basra Körfezi'ne açılıyor ve hani karşı tarafta açık deniz bulunuyor. Burası ikinci sahil olarak geçiyor. Cornish'in ikinci sahili, hemen ileride de Cornish'in ilk sahili var. Şöyle tekrardan sizlere yürüyüş yolunu göstereyim. Akşam olduğu zaman eminim burası daha canlı olacaktır. Çünkü bayağı bir sıcak var. İnsanlar genellikle içeride olmayı tercih ediyorlar. Klimalı ortamda olmayı tercih ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde gezerken işin en kötü tarafı da bu. İçerisi buz gibi, üşüyorsunuz. Böyle bir ceket giyme, bir sweat giyme ihtiyacı hissediyorsunuz. Gerçekten üşüyorsunuz. Ama dışarı çıktığınız zaman da böyle nefes almakta zorlanıyorsunuz. O kadar bir sıcak var. O dengeyi nasıl tutturacağız bilmiyorum. İlla ki hasta olursunuz yani. Öyle bir dengesizlik durumu oluşuyor. Ama buraya gelip merak ediyorsanız bu da işin ceremesi diyeyim yani. Buna da katlanmak zorundayız eğer Birleşik Arap Emirlikleri'ni merak ediyorsak ya da diğer Arap ülkeleri de keza böyle. Yani Suudi Arabistan'da gezerken de ben öyleydi. İçerisi buz gibi, dışarı bir çıkıyorum yanıyor dışarısı. Kapı bir açılıyor, tamam mı? Yüzüme sıcak hava vuruyor ya, ben nefes almaya çalışıyorum, böyle oluyorsun. Oksijen gidecek ama oksijen yerine sıcak bir şey gidiyor ciğere. Ciğer diyor ki bu ne aga? Bir yadırgıyor yani, bir yabancılık çekiyor. İşin şakası harbiden bazen nefes almakta güçlük çekiyor insan bu kadar sıcakta ama dediğim gibi belli başlı böyle çöl iklimindeki ülkeleri gezdiğiniz zaman bu da işin ceremesi oluyor. Kızlar oturmuş sağ tarafta. Hello, how are you? Would you like to talk? Do you wanna talk? No? Bye bye. Ağacın altında oturmuşlar. Hava sıcak. Sohbet ediyorlar bir yandan. Diğer yandan güneşten korunuyorlar. Konuşmak ister misiniz dedim. Hani fikirlerini söylemek isterler mi? Çokça yabancı çalışan var burada. Dünyanın dört bir yanından gelip insanlar ekmeğini kazanıyorlar. Bir yandan da gezen turistler var. Belki turistlerdir, belki burada çalışanlardır bilmiyorum ama konuşmak istedim. Hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar, Abu Dhabi hakkında, Birleşik Arap Emirlikleri hakkında ne düşünüyorlar merak ettim. O yüzden bir sormak istedim ama genelde insanlar çok kameraya böyle yanaşmıyor. Sağ ol diyor, yok diyor ama el sallıyor yani, güler yüzle yaklaşıyorlar. Belirli noktalarda temiz içme suyu sağlıyorlar arkadaşlar. Burada mesela bir sensör var. Dokunuyorsunuz, buradan su akıyor ve şişenizi dolduruyorsunuz. Ya da şişeniz yok diyelim, buradaki sensöre şöyle dokunuyorsunuz. Temiz su sağlıyor ve rahatlıkla içebiliyorsunuz. Şu ileride bir de tuvalet vardı. Belli başlı yerlerde ücretsiz tuvalet de koymuşlar. Ne kadar temiz bilmiyorum. Girmedim hiç tuvalete ama dilerseniz ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz tuvaletleri.
şehrin birçok noktasında irili ufaklı camiler var arkadaşlar. Mesela karşımızda bir tane cami var. Küçük bir cami. Farklı noktalarda irili ufaklı değişik mimarilerde camiler görmek mümkün. Bazen anlamıyorsunuz cami olduğunu, minaresini filan da anlamıyorsunuz. Yani bu ne acaba diye düşünürken ezana denk geliyorsunuz. Öyle fark ediyorsunuz cami olduğunu. Hurmalara bakın arkadaşlar. Şöyle bir fileye sarmışlar çünkü böceklerden korumak için ama burası delinmiş. Bir de toplu bir şekilde kalsın, olan hurmalar dökülmesin diye. Şöyle göstereyim sizlere, bakın mesela şurada dökülenlerden alalım. Henüz sarı, tam kahverengiye dönmemiş, olgunlaşmamış, yani henüz yenecek seviyeye gelmemiş. Böceklerden koruyorlar böyle filelere sararak. Bir de işte dediğim gibi olgunlaştığı zaman, kahverengi olduğu zaman dökülmesin yere, ziyan olmasın diye korumaya alıyorlar o şekilde. Bayağı bir dökülmüş yere ama sapsarı. Kuru havayı seviyor arkadaşlar. Güneşli ve kuru havayı seviyor hurmalar. Bakın orada birkaç tane farklı filede böyle salkımı tutmuşlar. Lezzetli hurmalar çıkıyor bu coğrafyalardan. Hemen caminin önünde hurma ağacı meyvesini vermiş. Mesela biraz daha beklemesi gerekiyor onun. Ne kadar süre daha beklemesi gerekiyor ki yiyebilelim o hurmayı? O yetişme sürecini çok detaylı bilmiyorum açıkçası. Suudi Arabistan'da birazcık bilgi almıştım gezerken ama pek de detaylı da bilgi almadım, dürüst olmak gerekirse. Bakın orada da ufak böyle mescit tarzı bir cami var. Bayağı küçük. Hemen burada da bir cami var. Görüyorsunuz değil mi? Hemen dip dibe. Abu Dhabi'ye geldiğimden beri en sık karşılaştığım şeylerden biri bu. Bakın hemen sol tarafta da bir cami var. Buradan daha net görebiliriz camiyi. Ama mesela bunların cami olduğunu anlayabiliyoruz. Ben bir tane gördüm. Önünde bekledim bir süre. Baktım. Ya diyorum bu camiye benziyor. Hani tasarım itibariyle çok farklı. Ama işte minaresi var gibi duruyordu. Ya diyorum uzay mekiği gibi inşa etmiş. Kim inşa ettiyse. Ya diyorum bu başka bir şey mi, cami mi derken o an ezan okundu. Oradan anladım cami olduğunu. Bunlar gayet net belli cami ya. Ama çok garipti. Onu kim yaptıysa harbiden çok farklı bir iş çıkarmış. Tebrik ediyorum kendisini. Abu Dhabi'de Uber ve Careem taksi uygulamaları çalışıyor. Ama bunun dışında otobüs kartı alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen göstereceğim sizlere. Şu otobüs kartını alabilirsiniz. Keza buradan da sanırım para yükleyebiliyorsunuz bu makinalardan. Satın alabiliyor musunuz bilmiyorum. Burada böyle otobüs durakları var. Hatta birçoğu şöyle bir alana da sahip. Bunu kapatmışlar. Şöyle göstereyim. Sanırım tadilat çalışması yapacaklar. Sağ tarafta kadınların öncelikli hakkının olduğu oturma alanları oluyor. Sol tarafa herkes oturabiliyor. Şöyle kapalı duraklar oluyor. Bazen klimalı oluyor bunlar. Yani serin olanına da denk geldim. Böyle otobüs durakları var. Dediğim gibi bu kartı alıyorsunuz. Havalimanına indiniz diyelim. Abu Dhabi havalimanına inerseniz bu kart ücretsiz. İçerisine sadece para yüklemeniz gerekiyor. Duraklarda da hangi otobüslerin geçtiği yazıyor. Kaç numara buradan geçiyor bu yazıyor. Eğer Google haritaları kullanırsanız hangi duraktan kaç numaralı otobüse binebilirsiniz, gideceğiniz yere gitmek için işte kaç dakika sürüyor, kaç durak vesaire hepsine Google haritalardan bakabilirsiniz yani kısaca öyle söyleyebilirim. Google haritalar gösteriyor. Binaların arasında gölgede kalınca biraz da böyle esiyor. İnsan rahatlıyor. Ama güneşin altı çok fena, çok. Yani renginiz değişiyor. Gerçekten renginiz değişiyor. Her çeşit dükkan var. Kuyumcusundan tatlıcısına
restoranına, alışveriş merkezi, bir sürü mağazalar. Dünyanın birçok yerinden yatırım alan bir yer burası arkadaşlar. Türkiye'den de oldukça fazla insan gelip burada iş yapıyor, yatırım yapıyor. Bir mal mülk sahibi oluyor, dükkan açıyor vesaire, restoran açıyor. Bu açıdan Abu Dhabi, keza Birleşik Arap Emirlikleri'nin geneli oldukça gözde bir konumda. Şimdi gelelim Abu Dhabi şehrinin kurulma hikayesine. Abu Dhabi'nin temelleri 1761 yılına kadar dayanıyor arkadaşlar. Baniyas ismindeki bir kabile tatlı su arayışına giriyor o dönem. Çöl yaşamı sürüyor bu kabile ve bu tatlı su arayışında Abu Dhabi kıyılarına kadar ulaşıyorlar. Ve burada bir tatlı su kaynağı buluyorlar 1761 yılında ve buraya yerleşmeye karar veriyorlar. Abu Dhabi şehrinin temeli bu yılda ve bu kabile sayesinde atılıyor. Yıllar boyunca burada yaşam devam ediyor. 1793 yılında önemli bir olay oluyor. Baniyas kabilesinin alt kolu olan Al Nahyan ismindeki aile Abu Dhabi'yi yönetim merkezi haline getiriyor arkadaşlar. Ve Al Nahyan ailesi burada siyasi güç kazanmaya başlıyor. Daha sonrasında bu aile yönetimi eline alıyor ve bugün bu aile hala Abu Dhabi'yi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni yönetiyor arkadaşlar. Abu Dhabi, Basra Körfezi'nin kıyısında olmasından kaynaklı olarak önemli bir stratejik konuma sahip. Balıkçılık yapılıyor, inci avcılığı yapılıyor, ticaret yapılıyor. Aynı zamanda bir liman noktası olarak da düşünebilirsiniz burayı. 1761'de tatlı su kaynağının bulunmasıyla buraya yerleşilen dönemden 1971 yılına kadar bu hikaye uzanıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri kuruluyor 1971 yılında. Abu Dhabi Emirliği de en güçlü ve en zengin emirliklerden biri olarak federasyonun liderliğini üstleniyor. Abu Dhabi'nin emiri Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan, soyadına dikkat edin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucu lideri ve ilk devlet başkanı oluyor. Şehrin merkezi noktalarından birinde Kasr Al Hosun isminde bir kale var arkadaşlar. Beyaz kale olarak geçiyor. Aslında orijinal rengi beyaz değilmiş ama sonrasında restorasyonda beyaza boyadıkları için Beyaz Kale olarak anılmaya başlamış. Geçmiş dönemden kalma, yani bu şehrin ilk kurulduğu dönemden kalma bir yer. Bu tatlı su kaynağını korumak için aslında inşa etmişler onu. Daha sonrasında bu Nahyan ailesi oraya yerleşiyor yönetimi ele geçirdikten sonra ve büyütüyor, kale haline getiriyor ve yönetimin merkezi oluyor orası anladığım kadarıyla. Yani orası tatlı su kaynağını korumak için inşa edilen bir yerden kaleye evrilmiş. Bugün biz müze olarak orayı gidip ziyaret edebiliyoruz. Girişi 30 dirhem. Aklınızda bulunsun, yolunuz Abu Dhabi'ye düşerse ve hikayesi ilginizi çektiyse gidip orayı da ziyaret edebilirsiniz. Hatta kalenin dışında bir tane su kuyusu var arkadaşlar. Gerçekten o su kuyusunu mu buldular, oradan mı tatlı su çıkardılar bilmiyorum ama belki de simge olarak o tatlı su kuyusu kalenin dışında sembolik olarak duruyor. Yani gidip ziyaret edip görebiliyorsunuz. Yani o dönemden şu an dünyanın en zengin şehirlerinden bir tanesine evrilmiş durumda Abu Dhabi. Hikayesi oldukça ilginç. Yani o dönem burada su arayan insanlar şu şehri görse, çölün ortasına inşa edilen bu şehri görse ne düşünürlerdi, ben çok merak ediyorum açıkçası. Nahyan ailesinde tabii ki burada unutmamak gerekiyor. Belki de Abu Dhabi'nin, bu bölgenin kaderini değiştiren aile. O gücü eline almış yıllar önce ve hala bugün kendisi bu gücü tutuyor ve ülkenin yönetiminde de, Abu Dhabi'nin yönetiminde de oldukça güçlü bir noktada söz sahibi. Hep bu olayları merak etmişimdir yani. Yıllar öncesine dönsek mesela, o insanları tutup buraya bugüne getirsek ne düşünürler? İlginç. Yani bundan 40 sene öncesinde, 30 küsür sene öncesinde akıllı telefonlar yoktu. O döneme gidip mesela bu akıllı telefonu versek görüntülü arama, düşünsenize yani. İnsanlar 40-50 yıl öncesinde bile böyle teknolojilere oldukça uzakken ta kaç sene öncesinden bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere hala inşası devam eden bir şehir aynı zamanda. Yani birçok yolların yapımı devam ediyor, yeni binalar dikiliyor, yeni yatırımlar yapılıyor. Gelişen ve değişen bir şehir Abu Dhabi, yatırım alan bir şehir. Dünyanın birçok yerinden yatırım alıyor. Belki arada bu lafı geçirmişimdir. Birçok markayı burada görebiliyorsunuz gerçekten. Yani dünyanın herhangi bir köşesinde bir markayı burada görürseniz şaşırmayın.
Güneşin son ışıkları sahil tarafındaki bu gökdelenlerin camına vurmuş vaziyette. Baksanıza nasıl parlıyor. Kamerayı şöyle çevireyim. Güneş karşı taraftan battı. Artık son ışıkları görüyoruz. Sahilde çok güzel bir görüntü oluşmuş durumda şu an. İnsanlar bir yandan parktalar, dinleniyorlar, günün yorgunluğunu atıyorlar. Bir yandan sporunu yapanlar var, yürüyüşünü yapanlar var. Eşiyle dostuyla sohbet, muhabbet eden var. Gençler orada selfie çekiliyor, piknik yapıyorlar. Sahil kısmı çok güzel. Işıklar da yandı. Burası gayet güzel. Ben de gün batımını göstermek için sizlere ve kendim de görmek için bu kısma doğru geldim. Buranın nüfusu, Abu Dhabi'nin nüfusu yaklaşık olarak 3 milyon arkadaşlar. Ama nüfusun çok büyük bir kısmını göçmenler oluşturuyor. Çeşitli ülkelerden insanlar, ki başlıcası Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Filipin ve Mısır olmak üzere birçok yoksul ülkeden insanlar gelip burada ekmek kavgasına düşüyorlar. Yaşam mücadelesine düşüyorlar. Burada çalışıyorlar. Gerçekten zor koşullarda yaşıyorlar ve biriktirdikleri paraları genellikle ailelerine, memleketlerine gönderiyorlar. Ya orada işte bir ev dikmek için, bir iş kurabilmek için. Hani ömür boyu burada kalma gibi bir planları var mıdır hepsinin bilmiyorum. Ama bir kısmının böyle yaptığına eminim. Ha bakın tuvalet var karşıda. Bak 9 numaralı tuvalet yazıyor hatta. Dedim ya videonun bir kısmında bazı yerlerde tuvaletler var diye. Ücretsiz onlar. İnsanlar burada çalışıyorlar arkadaşlar. Bu saydığım ülkeler başlıcaları. Zaten sokakta gezdiğimiz zaman karşılaştığımız insanların çoğu bu ülkelerden oluyor. Birazcık muhabbet ettiğinizde görüyorsunuz. Peki bu ülkenin vatandaşları, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin vatandaşları, Abu Dhabi'de oturan insanlar, Araplar nerede çalışıyor? Devlet dairelerinde çalışıyorlar arkadaşlar. Kamu hizmetleri, devlet daireleri, işte bürokraside görev alıyorlar. Genelde inşaattır, eğitim sektöründe, sağlık sektöründe, hizmet sektöründe, otelcilikte vesairede, turizmde hep bu yurt dışından gelen göçmen işçiler çalışıyorlar ve bizler onlarla genelde muhatap oluyoruz ve onlarla karşılaşıp tanışıyoruz. Ben şu ana kadar sokakta bir böyle Arap entarisi neydi adını unuttum ya. Kafa gitti iyice bende sıcaktan. Onu giyen birine rastlamadım ki genelde Suudi Arabistan'da hep o kıyafeti giyip dolaşıyorlardı. Orada da sistem bu şekildeydi. Burada da benzer. Şöyle manzarayı arkamıza alacağız. Şehrin iç kısmına doğru gireceğim ben. Durum budur arkadaşlar. Yani buradaki bu çalışma sistemi durumu budur. Dediğim gibi Abu Dhabi Birleşik Arap Emirlikleri'nin kalbi. Bunun da sebebi petrol ve emirliklerin en güçlüsü olması. Tabii bu da petrolden kaynaklı oluyor. Yani bu 7 emirliğin içerisindeki petrollerin toplamı %90-95'ine sahip Abu Dhabi. Öyle olunca tabii ki de güçlü bir konuma geçiyor ve burayı yöneten aile de doğal olarak güçlü bir pozisyona giriyor. Şimdi bu petrol konusunu birazcık daha irdeledim ben. İnternette biraz araştırma yaptım, verilere baktım. 2024 verilerini kıyasladım farklı kaynaklardan. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2024 verilerine göre 111 milyar varil petrol rezervi olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Bakın 111 milyar varil petrol rezervi. Google'ı açıp baktım bir varil petrol kaç dolar ediyor diye. 78 dolar yazıyordu bugünün fiyatıyla. Bundan sonraki matematiği size bırakıyorum arkadaşlar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu petrol rezervinin ne kadar ettiğini varın siz hesaplayın. Ve bu rezervin %90-95'lik kısmı şu an bulunduğumuz Abu Dhabi Emirliği'nde. Yani şu an ayak basmış olduğum bu toprakların ne kadar zengin olduğunu ben hesaplayamıyorum açıkçası. Ki bu sadece petrolden kazanacakları para. Bunun dışında dediğim gibi yatırım alıyorlar. Dünyanın dört bir yanından milyarlarca dolar yatırım alıyorlar. Ve bu da yetmiyor. Turizmi canlandırmaya çalışıyorlar. Şu an Abu Dhabi şehri turizmi canlandırma konusunda başı çeken emirlik değil. Dubai bunu yapıyor. Dubai tamamen turizme yönelmiş durumda. Bu misyonu almış durumda. El Bayek isminde bir fast food zinciri var arkadaşlar. Hamburger yapıyorlar, işte çıtır tavuk yapıyorlar vesaire. Buraya geldim. İlk olarak Suudi Arabistan'da yemiştim. Burada da var. Güzel yapıyorlar. Kendime bir menü aldım. 2 tane şöyle tavuk burger peynirli. Yanında patatesi var ve şöyle içeceği var. Ne kadar yaptı? 19 dirham yaptı. O da aşağı yukarı 5 dolar yapıyor. 200 TL civarı bir şey. Burada çalışanlara kolaylıklar diliyorum. İnanılmaz bir kalabalık var. Sürekli bir sirkülasyon var. Sürekli bir paket yapıyorlar ya da böyle bir tepsi hazırlıyorlar. Kimisi benim gibi burada yiyor, kimisi al götür yapıyor. Fiyat olarak uygun bu arada. Yani fiyat performans olarak da çok güzel bir hamburger zinciri.
640. Ah, Yeah, okay. You can go. I'll go to mosque. Max? I think enough. Enough. Okay, thank you. Arkadaşlar burada Hafilat Kart isminde bir böyle bir şey var. Ne diyeyim, makine var. Bu otomatlardan şey yapabiliyorsunuz. Bu kartları alabiliyorsunuz. Bakın bu otomatlar bu kartları veriyor. Bu kartlar ne kadar biliyor musunuz fiyatı? 10 dirhem. Hello. I'm good. How are you? From Turkey. Turkey? From Turkey. Yes. I'm from Bangladesh. Bangladesh. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. You came for work? You came for here for work? Yeah. How long you been here? 3 years. 3 years. Is it good, Abu Dhabi? Really good. Very good. Most safest country in the world, Habibi. You gonna stay in Abu Dhabi or you gonna go back your country? I will back maybe. Tell me your YouTube channel name. Burak Durgun. Burak? Durgun. Okay. Subscribe. Subscribe. Murat Durgun. Comment, share. Thank you. Thank you Habibi. Havalimanından ücretsiz verdiler bana bu kartı ama bu makinelerden Hafilat Kart yazıyor. Bu otomatlardan kart alırsanız 10 dirhem kart parası alıyormuş. 10 dirhem de içine yüklüyormuş. Yani 20 dirhem ücret kesiyormuş arkadaşlar. Bazı duraklarda var bu Hafilat Kart. Şöyle göstereyim. Yüklemek isterseniz yine böyle koyuyorsunuz, tamam mı? Buradan recharge diyorsunuz. Para yüklüyorsunuz içine. Dilerseniz kağıt para, dilerseniz bozuk parayla ödeme yapabilirsiniz. Dilerseniz kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Bu cihazları göstermek için durağa geldim de kardeşlerimi görünce bir konuşayım dedim. Genelde Bangladeş'ten, işte Pakistan'dan, Suudi Arabistan'da da öyleydi. Sıcakkanlı oluyorlar, konuşkan oluyorlar, sevecen oluyorlar. 3 yıldır burada çalışıyormuş. Dönerim dedi ülkeme ama buradaki durumlara bağlı, ülkesindeki durumlara bağlı tabii ki. Baksana gencecik çocuklar gurbet ele ekmek kavgasına gelmişler, yani kolaylıklar diliyorum kendilerine. Bol kazançlar olsun. Şimdi 94 numaralı otobüsü bekliyorum. Gelirse bir tane cami var. Oraya gitmek istiyorum. Orada çok güzel bir cami. Abu Dhabi'nin belki de Birleşik Arap Emirlikleri'nin en güzel camisi. Ama bende şort var. Kuvvetle muhtemel beni içeri almayacaklar. Yine de şansımı denemek istiyorum yani. Abi diyeceğim, bir bahçeden bakayım be. Ben hiç uzun kıyafet getirmedim yanımda. Tabii şortla camiye de almıyorlar. Bir şansımızı deneyeceğiz bakalım. Gideceğiz oraya. Akşam olunca da bayağı bir trafik artmaya başladı. O yüzden öksürük tuttu ya. Bayağı bir kilit oldu her yer. Gelmedi otobüs ya, baksanıza burada da bekliyorlar insanlar. Trafik zaten kilitlendi o tarafta. Bir sonraki durağa kadar yürüdüm. Bayağı bir sürede orada bekledim ama farklı numaralar geçti. 94 geçmedi. Of, sıcak da hava ya. İnsan beklese de yoruluyor, yürüse de yoruluyor. Yok, gelmiyor otobüs. Şansımız yokmuş. Neyse, bu camiyi göstereyim size dostlar. Gitmek istediğim cami de sayılı büyük camilerden bir tanesi dünyadaki. Şeyh Zayed Camii. Mimarisi falan çok güzel gerçekten, yani böyle görünce dedim ki buraya gideyim ben kesin Abu Dhabi planı yaparken. Ama şimdi gündüz vakti de dışarı çıkmak çok istemedim sıcaktan dolayı. Keşke çıkıp camiye gidip çekseydim, en azından bu kısımlarda görüntüleri koyardım yani. Şu an üzüldüm ya. Bak 54 geldi. O da yaramıyor ki bana. Taksiye baktım. Taksi kaç para? 50-60 dirhem civarı çıkıyor. Ya da işte 500-600 TL civarı diyeyim ben size. Pahalı ya. 15 kilometre uzakta yani. O da tabii ki de normal bir fiyat veriyor kendince. Böyle ucuza götürmüyor. Neyse ya, sağlık olsun. Mimarisi falan gerçekten çok hoşuma gitmişti. Göstermek isterdim. İnternetten görüntüsünü bulursam arkaya eklemişimdir zaten çoktan. Şöyle sağ tarafımızda shopping center'lar var. Böyle irili ufaklı bir sürü alışveriş merkezi var arkadaşlar. İnsanlar genellikle cidden binaların içinde klimalı ortamda vakit geçiriyorlar. Normal bir sıcak değil bu. Ciddi anlamda normal bir sıcak değil. Bunu çok tekrarladım, biliyorum ama hadi bunu bilerek de geldim. Ama hissetmeniz açısından söylemek istiyorum. Hey yo man, how are you doing? I'm good. How are you? I'm doing good man. You from? Turkey. Turkey. I told you something. Nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın? Bomba gibiyim, aslan gibiyim. Türkçeyi nereden öğrendin? No, I'm not from Morocco, but I have a lot of friends from Turkey. Yes. I have friends from Ankara, Hatay, Azerbaijan. I have friends from Azerbaijan. Yeah, I have a lot of friends. You came here for work? Yeah, honestly. How long you been here? Here, 2 years and a half right now. And how is life in Abu Dhabi? Honestly, it's good, better than Morocco. Morocco, it's a beautiful country, but here you can survive. You can survive, you can get job better than Morocco, like 80% better. Yeah. So after work, you gonna go back to your country or stay here and create a life in here? My idea, honestly, when I work here, I need just a little bit money. After that, I need to go Canada or Portugal. I need to go Europe. My future Okay. there. Real, my future in Europe, not in Arabic. Yeah, Burak Durgun. Yes. Take care, man. Take care. meet So you. nice to meet you. Nice Take to care, meet you. brother. man. Take care. Kardeşimizle denk geldik. Fas'tan buraya çalışmaya gelmiş. Yine ekmek kavgası. Kolaylıklar diliyorum kendisine. Umarım gönlünce bir hayat kurabilir yani dilediği yerde. Fark ettiyseniz zaten bütün dünyada bir göçmenlik dalgası. İnsanlar yaşadıkları memleketlerde, yaşadıkları coğrafyalarda gerçekten mutsuzlar. Ve bir şeyler yapmak için adım atıyorlar. Büyük cesaret, evini yurdunu geride bırakıp, sevdiklerini geride bırakıp başka bir coğrafyaya, yabancı bir coğrafyaya gidip orada bir hayat kurmaya çalışmak büyük cesaret. Bizim yaptığımız şeyden daha büyük bir cesaret bence. Yani seyahatten daha büyük bir cesaret gerektiriyor. Kolaylıklar diliyorum herkese. Bol kazançlar diliyorum. Güzel bir hayat diliyorum. Camide yalan oldu. Neyse arkadaşlar. Ama bu videoda anlatmak istediğimi anlattım. Yani şehrin aslında hikayesini ve nasıl zengin olduğunu, petrolün nasıl bu toprakları kalkındırdığını gösterip anlatmak istemiştim. O minvalde kısa bir video düşünmüştüm aslında. Öyle bir şey de yaptığımı düşünüyorum. Bir iki yerde böyle gösterip sizlere gezi rehberi niteliğinde olmasını da istemiştim aynı zamanda. Şeyh Zayed Camii, Abu Dhabi'deki Louvre Müzesi, birkaç tane böyle kale burada ziyaret edebileceğiniz noktalardan biri. Keza Kurniş de öyle. Yani genelde insanlar Dubai'yi ziyaret ediyor ama yolunuz düşerse Abu Dhabi'ye de otobüsle, yani Dubai'den buraya otobüsle gelebilirsiniz. Ya da Türkiye'den geliyorsanız uçakla Abu Dhabi'ye inip buradan Dubai'ye otobüsle geçebilirsiniz. Böyle seçenekleriniz de mevcut. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız videodan bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Videoda bir beğeni ya da beğenmediyseniz beğenme tuşuna da basabilirsiniz. Ve de bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Dilim dönmüyor artık şeyden, sıcaktan, yorgunluktan. Su almam lazım. Suyum bitti. İçiyorsunuz ama nereye gidiyor su belli değil yani. Bir yere gidiyor ama nereye gidiyor belli değil. Doyduğunuzu hissetmiyorsunuz su olarak. Adios amigos. Kendinize çok iyi bakın.